Patatesler, havuçlar, biberler, soğanlarımız. Arkadaşlar kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef'i takip etsin. Emin olun 100 kişilik, 500 kişilik yemekleri yapabilir. Mahcup düşmezler. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Yemek tarifim daha olacak. Videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hem sağlıklı, hem güzel, hem de lezzetli bir yemeğimiz olacak. Patatesleri kuşbaşı doğruyorum. Soğanın içine 4 diş de sarımsak doğruyorum. Sarımsak kokusu olmayacak, sadece soğanla beraber kavurduğumuzdan dolayı aroması olacak. En küçüğünden 3 tane havuç var. Siz isterseniz 2 tane orta boy havuç doğrayabilirsiniz. Patatesler, havuçlar, biberler, soğanlarımız var. 2 tane kerevizimiz var. Kerevizi aynı elma soyar gibi soyacağız. Şu yeşil yerlerini bırakmayacağız. Siyahlık da bırakmayacağız. Kerevizi soyarken yeşil yerini bırakmayacağız. Hemen elime ufak bıçağı aldım. Daha fazla kerevize zarar vermeyelim. Kerevizlerimizi patateslere uygun bir şekilde doğrayacağız. Kerevizleri soğuk suyun içine attık. Bir tane de farklı sunum için keseceğim şimdi. Şunu ayırıyorum. Kerevizle ilgili şunu söyleyeyim. Eğer kerevizi bir gün bekletmek istiyorsanız, aynı gün yemek yapmayacaksanız, içine 1 tatlı kaşığı un atıp çırpıp kerevizi içine koyup üstünü kapatabilirsiniz. Kereviziniz bozulmaz. Şunu da farklı çekim için yaptım. Yani aynı tencerenin içerisinde farklı bir sunum olacak. Bu yemek için 1 tane portakal yeterli. Şimdi portakalın suyunu süzeceğiz. Genelde portakalın kabuğu da rendelenip içine atılıyor. Kabuk fazla atıldığı zaman yemek çok acı oluyor. Yemeğin lezzetini bozuyor. Zaten içinde yeteri kadar portakal suyu olduğundan dolayı kabuğunu çok fazla kullanmanızı önermem. Tenceremizin altını yaktık. İçine bu yemek zeytinyağlı olduğundan dolayı 1 fincan zeytinyağı boşaltıyoruz. 1 fincan zeytinyağının içerisine 2 yemek kaşığı da normal yağ koydum ki dolapta donma yapmasın diye. Bunda en çok dikkat edeceğimiz şeylerden biri zeytinyağı olduğundan dolayı yağı yakmamız gerekiyor. Soğanını atıyoruz, havucunu atıyoruz. Soğanla sarımsağı, havucu orta ateşte bir kavuracağız önce. Çok fazla da rengini kaçırmayacağız. Soğanlarımız, havuçlarımız daha çabuk olsun diye bir kapak kapattım. Kapaklı ortalama 1,5 dakika beklettim. Daha önce de söylediğim gibi bunun rengini çok kaçırmayacağız. Hemen biberini atıyoruz. Biberleri de hafiften içinde bir kavuracağız. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Ortalama 1 dakika. 1 dakika geçti. Hemen şöyle bir karıştıralım. Arkadaşlar bu tamamen lokantalarda, restoranlarda yediğiniz zeytinyağının aynısı olacak. Bunu yaparken sizden hiçbir şey saklamayacağım. Orijinal 5 yıldızlı otellerde nasıl yapılıyorsa o şekilde 1 tatlı kaşığı unumuz var, tepeleme, onu atıyoruz. Hemen unu da bir kavuruyoruz. Sonra diyoruz ki ya biz işte otelde yedik, dışarıda restoranda yedik, bizim yemeğimiz aynısı gibi olmadı. Tabi sebebini de çözemiyoruz. Bununla ilgili ne varsa hepsini göstereceğim. Bir tane önemli malzemesi daha kaldı, katılacak. Tabi onu daha sonra katacağım. Ortalama 20 saniye kadar da unla kavurdum. Hemen 1 bardak soğuk su ilave ediyorum. Ocağın altını en kısık dereceye getiriyorum. Su ayarlamasını birazdan yapacağım. 1 su bardağı portakal suyumuz var, onu da katıyorum. Şu anda ocağımızın altı en kısık derecede. Patatesini katıyorum. Kerevizler. Hemen şöyle bir karıştıralım. Sıra geldi su ayarına. Arkadaşlar bunun suyuyla beraber dolaba koyuyorsunuz. Dolapta ortalama 4-5 gün soğuk bir şekilde yenebiliyor. Burada bir tane de değişik sunum yapacağım için kereviz vardı. Onu da ortasına yerleştiriyorum.
Hemen şöyle bir yapalım. Üzerini kapattım kerevizlerin. Ocağımı orta ateşe aldım. Şimdi bunun bir kaynamasını bekleyeceğim. Tabii ki kapağı kapatacağım. Kapağı kapatırken de mutlaka yarısını açık bırakacağım. Hem dışına taşmasın hem de içindeki un sırrı bozulmasın. Su ayarını ondan sonra yapacağım. Kapağı açtık. Kenarlardan kaynamaya başladı. Şöyle bir karıştırayım. Tekrar kapağı kapatıyorum. Tamamen kaynamasını bekleyeceğim. Hemen kapağı açıyoruz, kontrol ediyoruz. Ortasındaki sarı rengi görüyor musunuz arkadaşlar? Tabii bunu daha da sarı yapacağız. İçine bir su bardağı daha kaynayan su ilave ediyoruz. Artık her tarafına su değiyor. Yemeğimizi rahatlattık. Kapağı kapatıyoruz. Şöyle kapağı yine ılık bırakıyorum. Yemeğimizin pişme süresi kaynadıktan sonra ortalama 20 dakika. Kaynamaya başlayalı 5 dakika oldu. Hemen şöyle yemeği bir göstereyim. Şöyle dibinde bir kontrol edeyim. Gördüğünüz gibi sos her tarafına nüfuz ediyor. Kapağı tekrar ılık bırakıyoruz. Altını da göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Orta ateşin biraz daha altında. Biraz daha kısacağım. Tekrar göstereyim. Ortalama pişmesine 15 dakika kaldı. Yine de tam süresini ben size söyleyeceğim. Tam 20 dakika geçti. Yemeğimizi bir kontrol edelim. Patatesle kerevizin pişme süresi aynı. Bir tane kereviz alacağız. Bir tane de patates alacağız. Patatesin içinde diş bir görüntü yoksa patates pişmiş demektir. Haliyle kereviz de pişmiş demektir. Şöyle kerevize dokunuyoruz. Bir de patatese. Patates birazcık sert. Şöyle baktığımız zaman içinde görüyor musunuz arkadaşlar? Diş bir görüntü var. Tam şu ortada beyazlık var. Bu daha pişmemiş. Ortalama bir 5 dakikası kalmış. Biz de bu arada ne yapalım? Tuzunu atalım. Tepeleme 2 çay kaşığı tuz. Şöyle bir karıştırayım. Şimdi otellerde söylemiştim işte çok değişik bir rengi oluyor, güzel bir rengi oluyor diye. O rengi nasıl vereceğinizi göstereceğim. Şu anda aslında bunun rengi çok güzel. Yalnız oteldeki merak edilen rengi vereceğim şimdi bunu. İçinde bir tatlı kaşığı aspir var. Kaynayan suyun içine attım. Ortalama bir 15-20 dakika beklettim. Renginin çıkmasını. Şimdi bunu süzdüreceğim. Şimdi süzdürdüğümüz aspir suyunu döküyorum içine. Hemen şöyle bir çay kaşığı da şeker atıyorum. Şeker biraz gözüme az geldi. 1,5 çay kaşığı olsun. Şeker bunun lezzetini biraz yumuşatacak. Kısık ateşte ortalama 5 dakika daha bunu kaynatacağız. 20 dakika demiştim, 25 dakikayı bulacak. Şöyle tabaktan da gördüğünüz gibi daha önce ben bunu kontrol ettim. Bir tane patatesinden, bir tane de kerevizinden alacağınız, şöyle bir böleceğiniz, kontrol edeceğiniz. Görüyor musunuz? Patatesi de, kerevizi de pişmiş. Şöyle de göstereyim. Patates hatta tamamen pişmiş. Yemeğimiz bu. Yemeğin altını kapatıyoruz. Kapak kapatmıyoruz. Ortalama bu şekilde 5 dakika bir soğumasını bekliyoruz. Bu yemek asıl yeme şekli 1 saatten fazla soğutulur. Soğuk olarak tüketilir. Arkadaşlar yemeğimizi biraz soğuttuk. Hemen şöyle içinden alacağız. Birinci yemeğimiz bu. Sıra geldi ikinci yemeğimize. Hemen şöyle gösterelim. Sosuna nasıl aktığına bakın şöyle kenarlara doğru. Tabii ki yemeği bu şekilde yaparsanız ne yapmanız gerekiyor? Garnitürünü biraz ufak doğramanız gerekiyor. Normal yemek gibi olmayacak garnitürü. İçinden ben de şöyle patateslerin ufağını bir seçeyim. İkinci yemeğimiz de bu. Arkadaşlar iki ayrı şekilde kerevizimiz burada. Kereviz limonu sever. Kerevizi sunarken
mutlaka yanında limon sunun. Yerken de mutlaka kereviz soğuduktan sonra limon sıkın. Sayfamda 1500'ün üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.